Merhaba, bu video sunumunda İbni Muhyiddin Arabi'nin mistik düşüncesinin önemli bir parçasını oluşturan İnsan Mutluluğunun Simyası adlı eserini ve bu eserdeki temel kavramları inceleyeceğiz. İbni Arabi, Muhyiddin, dini canlandıran ve Şeyh-i Ekber, en büyük spiritüel üstad unvanlarıyla da bilinir. Eserleri, İslam dünyasında gerçekliğin doğası ve insanın spiritüel potansiyelinin derinlemesine anlaşılması için temel kabul edilir. İncelediğimiz eser, Şeyh-i Ekber'in Futuhat-ı Mekkiye adlı kapsamlı eserinin 167. bölümünden alınmıştır ve başlı başına bir cüz olarak kabul edilip derlenmiştir. Bölümün tam başlığı, İnsan mutluluğunun simyasının içsel bilgisi, marifat, kimyayı, saadet'dir. Bu başlık Gazali'nin Kimyayı, Saadet, Mutluluğun Kimyası adlı eserine açık bir göndermedir. Ancak İbn Arabi, simya kavramını tamamen farklı bir yöne taşır. Eserin yazılma nedeni ve içeriği. Fütuhat, 560 bölümden oluşan, 37 ciltlik devasa bir eserdir. 167. bölüm ise, bu eserin bütünü içinde özel bir yer tutmaktadır ve kendi başına tamamlanmış bir kısım, cüz, olarak kabul edilir. Bu durum, bölümün belki de daha önce bağımsız bir eser olarak yazılıp, daha sonra fütuhata dahil edildiğini düşündürmektedir. 167. bölüm, spiritüel yolculuğun anlamını ve amacını, insanın içsel dönüşümünü ve ilahi hakikate ulaşma yollarını ele alır. Bu bölüm, İbn Arabi'nin öğretilerinin özünü, özlü ve kapsamlı bir şekilde sunmayı hedefler. Kitap, insanın en yüksek potansiyeline ulaşması, Tanrı'yı tanıması ve mutluluğu yakalaması için bir rehber niteliğindedir. Bu bölüm, tasavvufi bir bakış açısıyla insan varoluşunu ve spiritüel gelişimi derinlemesine inceler. Kitapta, kalbin ve sezginin bilgi edinmedeki rolü, ilahi isimlerin ve tezahürlerin anlamı, tevhidin, birlik ve insanı kâmilin, mükemmel insan, önemi gibi konulara değinilir. İbn Arabi, eserinde Kur'an ayetlerinden, hadislerden ve diğer İslami kaynaklardan faydalanarak, okuyucuyu manevi bir yolculuğa çıkarır. İbn Arabi, insanın kendi iç dünyasına yaptığı bir yolculukla, ilahi alemlere ulaşabileceğini ve mutluluğu bulabileceğini vurgular. Eserin yazılma amacı, okuyucuların spiritüel anlayışını derinleştirmek, hakikate ulaşmalarına yardımcı olmak ve insan varoluşunun amacını kavramalarını sağlamaktır. Kitaptaki bazı kavramlar, örneğin nazar, hem insanın rasyonel düşüncesi hem de ilahi bakış anlamında kullanılmaktadır. Benzer şekilde, fikir kelimesi hem tefekkür hem de akıl anlamında kullanılır. Bu tür detaylı dil kullanımı, İbn Arabi'nin spiritüel öğretilerinin derinliğini yansıtır. İslam coğrafyasında simya ve hermetik gelenek. Simya ve hermetik gelenek temsilcilerinden kabul edilen kaynaklarda bahsedilen 3 sufi düşünürü şunlardır. Dunnun el-Misri, Mısırlı ünlü bir sufi olarak belirtilir ve hermetik öğretilerin önemli bir merkezi olan İkkem şehrinden gelmiştir. Kendisinin simya üzerine çeşitli çalışmalar yaptığı ve bu alanda Greko-Mısır Hermes geleneğinden etkilendiği ifade edilir. Bu bağlamda, simyayı spiritüel dönüşümün bir aracı olarak gören erken dönem mistik yazarlardan biri olarak kabul edilir. İbn Sina, Doğu Peripatetik Okulu'nun büyük ustalarından biri olarak belirtilir ve Yunan felsefe geleneğine yakın olduğu ifade edilir. İbn Sina'nın, simyacıların gerçek dönüşüm yapma güçlerine şüpheyle yaklaştığı ve bunu sadece bir taklit sanatı olarak gördüğü belirtilir. Onun felsefi bakış açısı, simyayı daha çok bilimsel bir çerçevede ele almıştır. Muhyiddin İbn Arabi, incelediğimiz eserin sahibi İbn Arabi, en derin mistiklerden biri ve en büyük ruhani üstad olarak tanımlanır. İbn Arabi, simyayı spiritüel dönüşümün sembolik bir dili olarak kullanır. İbn Arabi'nin doğrudan bilgiye, marifa, verdiği önem, kalbin deneyimsel bilgisine odaklanması ve entelektüel anlayışın sınırlarını vurgulaması, onu diğer sufi düşünürlerinden ayırır. İbn Arabi, simyayı sadece fiziksel bir dönüşüm sanatı olarak değil, spiritüel ve ilahi bir bilim olarak ele alır. Simya, insanın özünde var olan en güzel suret geri dönme sürecidir. Bu kavram, Kur'an'da da yer alır. Kitapta İdris peygamber, Hermes olarak da bilinir, önemli bir figürdür. İdris, simyanın ve tıbbın peygamberi olarak kabul edilir. İdris peygamber, 3 kere büyük Trismegistos olarak anılır ve peygamber, kral ve bilge kimliklerini temsil eder. İdris peygamber,
kurşunu parlak altın yapabilme yeteneğine sahip olarak tanımlanır, İdris peygamberi ve onun hermetik öğretilerini bilgelik kaynağı olarak kabul eder. Bu üç düşünür, farklı yaklaşımlarıyla simya, felsefe ve spiritüalit konularına ışık tutmuşlardır. Dülnun el-Misri, simyayı spiritüel bir pratik olarak ele alırken, İbn Sina bu alana daha şüpheci bir felsefi bakış açısıyla yaklaşmıştır. İbn Arabi ise simyayı, içsel dönüşüm, mistik yükseliş ve ilahi hakikate ulaşma yolunda sembolik bir dil olarak kullanmıştır. Eserin temel kavramları. Dönüşüm ve yükseliş. Eserde simya, spiritüel yükseliş, miraç ile bağlantılıdır. İnsan, sıradan varoluşun aşağıların aşağısından, yaratılışındaki tam yüksekliğe ulaşmak için bir yolculuğa çıkar. Bu, Hazreti Muhammed'in göklere yükselişinin bir tekrarıdır. İki yolcu. Eserde iki farklı öğrenme ve spiritüel yolculuk biçimi vurgulanır. Taklitçi, mümin. Öğreticinin sağlam bilgisine teslim olan ve onu takip etmeyi arzulayan kişi. Bu, körü körüne taklit anlamına gelmez. Aksine, açık bir alıcılık, hayali özdeşleşme ve empatik katılım gerektirir. Akılcı düşünür. Sadece akla dayanan, kendi başına öğrenmeyi arzulayan şüpheci kişi. Eserin sonunda, bu akılcı düşünür de, takip eden bir şekilde tekrar yükselir. Kırmızı iksir. Simyacılar, kırmızı iksirin dönüştürücü gücüne inanırlardı. Gizli yüz. Bu kavram, Tanrı ile yaratılmış olan arasındaki doğrudan ilişkiyi ifade eder. İdris peygamberin öğretisi. İdris peygamberin bilgisi, sadece kitaplardan öğrenilen değil, aynı zamanda eserde yer alamayan ezoterik bir öğretidir. İdris peygamber, birliği, tevhid, bir kavram olarak değil, yaşanması ve tanıklık edilmesi gereken bir gerçeklik olarak sunar. Eserin bölümleri. Kitap, iki ana bölümden oluşur. Birinci bölüm, simya, el-kimya konusunu ele alır. İkinci bölüm, spiritüel yükseliş, miraç konusunu ele alır. Eserde şiirler de yer alır ve bu şiirler, gerçekliğin örtüsünün kaldırılmasını ve dönüşümü ifade eder. Eserin sonlarına doğru, akılcı düşünürün dönüşümü ve hakikate ulaşması anlatılır. Birinci bölüm, simya, alkimya. Bu bölüm, eserin temel kavramlarını ve simya anlayışını derinlemesine ele alıyor. Giriş ve simyanın anlamı. İbn Arabi, simyayı sadece fiziksel bir dönüşüm sanatı olarak değil, aynı zamanda insanın ruhsal tekamülünü hedefleyen bir araç olarak sunar. Simya, insanın yaratılışındaki en güzel suret, ahsanı takvim, geri dönme sürecidir. Bu bölüm, simyanın gerçek anlamını anlamak ve ezoterik boyutunu kavramak için temel oluşturur. İbn Arabi, geleneksel simya anlayışının ötesine geçerek, manevi bir dönüşümü vurgular. Bu bölümde, İbn Arabi, simyanın metafizik ve kozmolojik boyutlarını ele alır. Simyayı, kozmik düzenin bir parçası olarak görür ve insanın bu düzende nasıl yer aldığını açıklar. Simya, sadece bir metalin altına dönüşmesi değil, aynı zamanda insanın kendi özünü keşfetmesi ve ilahi gerçekliğe ulaşması için bir araçtır. Bu kısım, eserin devamında ele alınacak olan spiritüel yükseliş konusuna zemin hazırlar. İdris peygamber ve simya. Eserde İdris peygamber, Hermes, simyanın önemli bir figürü olarak karşımıza çıkar. İdris, hem peygamber, hem kral, hem de bilgedir ve simya bilgisinin kaynağı olarak kabul edilir. İbn Arabi, İdris peygamberin bilgisinin sadece kitaplardan öğrenilen değil, aynı zamanda eserde yer alamayan ezoterik bir öğreti olduğunu vurgular. İdris, simyayı sadece bir zanaat olarak değil, aynı zamanda ilahi bir bilim olarak uygulayan bir figürdür. İdris peygamberin simya bilgisi, kurşunu parlak altına dönüştürme yeteneğiyle sembolize edilir. Bu dönüşüm, aynı zamanda insanın kendi özünü değiştirme ve spiritüel olarak yükselme yeteneğini temsil eder. İdris peygamber, birliği, tevhid, bir kavram olarak değil, yaşanması ve tanıklık edilmesi gereken bir gerçeklik olarak sunar. Bu kısımda İbn Arabi, İdris aracılığıyla, simyanın salt maddesel değil, manevi ve ilahi bir boyuta sahip olduğunu vurgular. Dönüşümün aşamaları ve iksir. İbn Arabi, simyasal dönüşümü spiritüel bir yolculuk olarak ele alır ve bu yolculuğun aşamalarını anlatır. Bu aşamalar, insanın nefsinin arındırılması ve kalbinin aydınlanması süreçlerini içerir.
Simyacılar tarafından kullanılan kırmızı iksir kavramını, spiritüel bir üstadın dönüştürücü eylemini ifade etmek için kullanır. İksir, itaatsiz olanı itaatkar, gerçeği gizleyeni gerçek ve inanç sahibi yapabilir. Bu bölümde, simya kavramı metaforik bir anlam kazanır ve insanın iç dünyasındaki dönüşüme odaklanır. İbn Arabi'ye göre, gerçek simya, insanın kendi özünü keşfetmesi ve ilahi aşkla bütünleşmesiyle gerçekleşir. Kırmızı iksir, ruhun saflaşması ve Tanrı'ya yakınlaşması için bir araçtır. Bu bölüm, okuyucuyu simyanın derin ve anlamlı dünyasına davet eder. Gizli yüz ve ilahi ilişki. İbn Arabi, simya yoluyla ulaşılması hedeflenen gizli yüz kavramını açıklar. Bu, Tanrı ile yaratılan arasındaki doğrudan ve özel bir ilişkiyi ifade eder. Gizli yüzü gören kişi, ilahi tecelli ile karşılaşır ve gerçek bilgeliğe ulaşır. Simya bu anlamda, insanın ilahi özüyle bütünleşme ve hakikate ulaşma aracıdır. İbn Arabi, gizli yüz kavramıyla, Tanrı'nın her yerde mevcut olduğunu ve insanın ilahi özünü taşıdığını vurgular. Simya yoluyla elde edilen bu bilinç, insanın dünyevi bağlardan kurtulmasını ve ilahi aşkla dolmasını sağlar. Bu kısım, simyanın teolojik ve mistik boyutunu derinleştirir. Bilginin yolları ve kalbin rolü. Eserin bu bölümünde, bilgiye ulaşmanın farklı yolları ve kalbin rolü üzerinde durulur. İbn Arabi, akılcı düşünceye ek olarak, sezgi ve kalbin de önemli olduğunu belirtir. Simya, sadece zihinsel bir çaba değil, aynı zamanda kalbin arınmasıyla elde edilen manevi bir süreçtir. Bilgi, insanın ilahi gerçekliği anlamasına ve dönüşmesine yardımcı olur. İbn Arabi'ye göre, gerçek bilgi, kalbin aydınlanmasıyla elde edilir. Bu bilgi, dışsal kaynaklardan ziyade, insanın iç dünyasından gelir. Simya, bu anlamda, insanın kendi kalbini keşfetmesi ve ilahi nurla aydınlatması için bir araçtır. Bu kısım, bilginin manevi boyutunu ve kalbin önemini vurgular. İkinci bölüm, Spiritüel yükseliş, Miraç. Bu bölüm, spiritüel yükseliş, Miraç, temasını ve insanın ilahi gerçekliğe ulaşma yolculuğunu ele alır. Bir insan yaratılışının amacı ve ilahi temsil. Bu bölüm, insanın yaratılışındaki asıl amacın, yani ilahi temsil makamının önemini vurgular. Adem'in ilahi lütuf sayesinde elde ettiği bu makam, peygamberlikten daha özel bir konumdur. Çünkü her peygamber temsilci değildir. Temsil makamının temel özelliği, Allah'ın yetkilerini yansıtabilmektir. Bu da kişinin hem dünyevi hem de uhrevi konularda hüküm verme gücüne sahip olması anlamına gelir. Peygamberlik sadece tebliğ ile sınırlıyken, temsil makamı, ilahi buyrukları uygulama ve hüküm verme yetkisini içerir. Bu yetki, kişiye hem ilahi isimlerin yetkilerini, hem de peygamberlik vasfını aynı anda taşıma gücü verir. Temsilci, Allah'ın izniyle iyilik ve kötülük, hayat ve ölüm gibi zıt durumlar üzerinde yetki sahibi olabilir. Bu makam, Allah tarafından seçilen ve yetkilendirilen kişilere verilir. İnsanların kendi aralarında seçtiği liderlikler, bu anlamda yetersizdir. Temsil makamı, manevi mükemmelliğin zirvesidir ve bu makama ulaşmak için çabalamak önemlidir. Ancak peygamberlik gibi ilahi bir seçime bağlıdır. 2. Ruhun doğası ve ilahi yetkilendirme. Bu kısım, ruhun asıl doğasının, ilahi yetkilendirme ile verilen her şeyi almaya hazır olduğunu belirtir. Bazı ruhlar sadece dostluk makamına uygunken, diğerleri farklı manevi makamlara erişebilir. Ruhlar tek bir kaynaktan yaratılmıştır ve beden ile birleşerek karmaşık bir yapı oluşturur. Evrensel doğa, ruhun ikinci babası olarak işlev görür ve ruh, ne saf ışıktan ne de mutlak karanlıktan ibarettir. Madenler ruhun kaynağı, evrensel ruh ise göksel varlıklara benzetilir. Bedendeki metallerin yapısı gibi, insan bedeni de ilahi bir düzen içinde yaratılmıştır. İnsan, yaratılış gayesi olan mükemmelliğe ulaşmak için çabalar. İnsanı bu hedeften alıkoyan, kendi doğasından veya dış etkenlerden kaynaklanan kusur ve hastalıklardır. Ruhun bedeni yönetmesi, onun yaratıcısını tanıma çabasıyla bağlantılıdır. İnsan, yaratıcısının kendisi gibi mi, benzer mi yoksa tamamen farklı mı olduğunu anlamaya çalışır. 3. Bilgi arayışı ve 2 farklı yol. Bölüm, bilgi arayışında 2 farklı yaklaşımı ortaya koyar. Akıl yoluyla bilgi edinme ve peygamberi takip etme. Akılcı yaklaşımı benimseyenler,
her şeyi kendi akıllarıyla çözmeye çalışır ve bu nedenle peygamberin rehberliğini kabul etmekte zorlanır. Diğer grup ise peygamberin yolunu benimser ve ona kayıtsız şartsız inanır. Peygamber, ilahi bilgiyi aktaran ve insanlara doğru yolu gösteren bir öğretmendir. Peygamberin getirdiği düzenlemeler, insanı mükemmelliğe ve mutluluğa götüren yolu açıklar. Ancak bazı insanlar, kendi akıllarını yeterli görerek peygamberi takip etmeyi reddeder. Bu kişiler, kendi akıllarıyla doğru yolu bulduklarını düşünerek, öğretmene ihtiyaç duymadıklarını sanır. Bu iki grup, manevi eğitim, ibadet ve zorluklara katlanma gibi konularda farklı yollar izler. Ancak her iki yolda elemental doğanın etkisinden kurtulmaya ve ilahi bilgiye ulaşmaya çalışır. Bu yolculukta, ruhsal gelişim ve Tanrı bilgisini edinmek için, fiziksel bedenin dengesi ve devamlılığı önemlidir. 4. Manevi yolculuk. 7 gök ve melekler. Bu kısım, manevi bir yükseliş yolculuğunu, 7 gök katmanı ve bu katmanlarda karşılaşılan varlıklar üzerinden anlatır. İlk gökte, Adem peygamber ile karşılaşılır. Adem peygamber, misafirlerini memnuniyetle karşılar ve yanına oturtur. Akıl yoluyla ilerleyenler ise ayın ruhani varlığı ile karşılaşır. Ay, sadece kendi altında kalan dünyevi konularla ilgilenirken, Adem hem altındaki hem de üstündeki alemler hakkında bilgi sahibidir. İkinci gökte, İsa peygamber ve Yahya ile karşılaşılır. Bu gökte Kur'an'ın mucizevi doğası ve harf büyüsü öğrenilir. İsa'nın ölüleri diriltme ve kuş yaratma mucizeleri bu gökte açıklanır. Bu gökte, ruhun canlanması için bilgi edinilir ve yazarlar ile hatiplere yardım gelir. Üçüncü gökte, Yusuf peygamber ile karşılaşılır. Bu gök düşlerin yorumlanması ve hayal gücüyle ilgili bilgileri içerir. Şiir ve sanat eserleri içinde bu gökten ilham gelir. Dördüncü gökte, İdris peygamberle karşılaşılır ve ilahi gerçekliklerin sürekli dönüşümü öğrenilir. Beşinci gökte, Harun peygamberle karşılaşılır. Bu gök korku, saygı ve zorluklarla ilgilidir. 5. Manevi yolculuk. Son gökler ve ilahi huzur. Altıncı gökte, Musa peygamber ile karşılaşılır. Bu gök 12.000 ilahi ilim ve ilahi kendini açığa vurma, tecelli ile ilgili bilgileri içerir. Musa'nın asasının yılana dönüşmesi ve tekrar asaya dönmesi bu gökte anlatılır. Ve bu olay, maddenin özünün değişmediği, sadece biçimlerinin değiştiği konusunda bir semboldür. Yedinci gökte, İbrahim peygamber ile karşılaşılır. Bu gök en üst mertebelerden biridir. İbrahim peygamber, takipçisine, öğrenciye, çeşitli tavsiyelerde bulunur ve onu kalbini Kabe gibi tutmaya teşvik eder. Takipçi, 7 gökteki manevi deneyimlerden sonra, Sidretül Münteha'ya, son sınır ağacına, ulaşır. Orada Kur'an'ı ve diğer kutsal kitapları temsil eden nehirler görür ve bu nehirlerden içenlerin, peygamberlerin varisleri olduğunu öğrenir. Takipçi, ayın konaklarına yükselir ve orada manevi yolculuk yapanların duraklarını görür. Sonra, cennet bahçelerine girer ve oradaki güzellikleri, nimetleri ve farklı cennet türlerini görür. Bu bahçelerden sonra, burçlar küresine yükselir ve bu kürenin hareketinin cennet yaratılışlarını nasıl etkilediğini öğrenir. Son olarak, takipçi, arşa ve daha ötesine geçerek ilahi huzura ulaşır. 6. Geri dönüş ve hakikate ulaşma. Takipçi, bu manevi yolculuktan sonra dünyaya geri döner ve daha önce takip ettiği yoldan farklı bir yolu izleyerek tekrar yükselir. Akılcı düşünür, rasyonel olan, ise takipçinin, öğrencinin, ulaştığı hakikatleri idrak etmek için fiziksel bedenine geri dönmek zorundadır. Geri döndükten sonra, akılcı düşünür, peygamberin veya onun varisinin yoluna katılır. İman eder ve kalbinde daha önce deneyimlemediği bir ışık hisseder. Akılcı düşünür, iman ettikten sonra takipçinin ilk yükselişinde gördüklerini de daha iyi anlar ve artık kendi düşüncelerine bağlı kalmayarak, takipçinin yolunu izleyerek daha üst mertebelere çıkar. Ona varoluşu getiren iksir verilir ve döngü döndükçe biçimlerin nasıl değiştiğini, hallerin nasıl dönüştüğünü doğrudan algılar. Bu bölüm, imanın ve bilginin farklı yollardan gelse de nasıl birleştiğini ve her ikisinin de hakikate ulaşmada ne kadar önemli olduğunu vurgular. Bu hikayede, bilginin her zaman doğru yola götürmediği, imanın ise cehaletle bile hakikate erişebileceği vurgulanmaktadır. Son olarak, hakiki bilginin sadece bu dünyada değil, ahirette de büyük bir değere sahip olduğu belirtilir. Simya ve tasavvuf.
İbni Arabi, eserinde tasavvuf ve simya arasındaki ilişkiyi derinlemesine ve özgün bir şekilde ele almıştır. Ona göre, simya sadece metallerin dönüştürülmesi değil, aynı zamanda ruhun arınması ve manevi tekamül sürecidir. Bu nedenle, simya ile tasavvuf arasında derin bir bağlantı kurar ve her ikisini de insanın kendini tanıması ve Allah'a yakınlaşması yolunda bir araç olarak görür. İbni Arabi'nin bu konudaki görüşlerini şu şekilde özetleyebiliriz. İbn Arabi'ye göre, simya, maddenin içindeki potansiyeli ortaya çıkarma sanatıdır. Simyacılar, kurşunu altına dönüştürmeye çalışırken, aslında kendi nefslerini de arındırırlar. Bu dönüşüm süreci, manevi bir yolculuktur. Nasıl ki simyacılar maddelerin özünü anlamaya çalışıyorsa, tasavvuf ehli de kendi ruhlarının derinliklerine inerek Allah'ı anlamaya çalışır. İbn Arabi, bu iki disiplinin de aynı amaca hizmet ettiğini vurgular. İnsanın özüne dönmesi ve kemale ermesi. Bu bağlamda, simya, tasavvufun sembolik bir ifadesi olarak görülebilir. Maddenin dönüşümü, ruhun arınma ve tekamül sürecini temsil eder. İbn Arabi, simyayı sadece maddi bir dönüşüm olarak görmez. Onu manevi bir yolculuk olarak ele alır. Simya, bu yönüyle, tasavvuftaki seyri sülûk kavramına benzer. Tasavvufta, derviş, nefsini terbiye ederek ve kalbini arındırarak Allah'a ulaşmaya çalışır. Simyada da, maddeler üzerinde yapılan işlemler, aslında dervişin kendi nefsinde yaptığı değişiklikleri sembolize eder. İbn Arabi, simyayı insanın kendi içindeki potansiyeli gerçekleştirmesi için bir araç olarak görür. İbni Arabi'ye göre, simya ve tasavvuf arasındaki en temel bağlantı, her ikisinin de doğrudan bilgiye, marifa, ulaşmayı hedeflemesidir. Tasavvufta, kalbin arınmasıyla elde edilen manevi bilgi, marifa, simyada maddenin özünü anlama yoluyla elde edilen bilgiye benzer. Bu doğrudan bilgi, entelektüel bilgiden daha derin ve önemlidir. İbn Arabi, bu tür doğrudan bilginin, keşf, önemini vurgular ve İdris'in bu şekilde bilgi aldığını belirtir. Bu, akıl yürütme yerine içsel deneyime dayanır ve manevi yolculuğun temelini oluşturur. İbn Arabi, 36 gün inzivaya çekilerek, İdris peygamberden doğrudan bilgi aldığını belirtir. Ayrıca, simya peygamberi olarak tanımladığı İdris peygamberin yaraların şifacısı olduğunu ve onun bilgisinin öznel sevgi, arzu, düşünce ve nefsin neden olduğu yaraları iyileştirme konusunda uzman olduğunu belirtir. İbn Arabi, eserinde iki farklı öğrenme yolundan bahseder. Akıl yürütmeyle, nar ve doğrudan kalbi açarak, keşf. Bu iki yol, simya ve tasavvuf arasındaki farklı yaklaşımlara da işaret eder. Akıl yürütmeyle bilgiye ulaşmaya çalışanlar, dışsal formlara ve kurallara takılıp kalırken, kalplerini açarak doğrudan bilgiye ulaşanlar, hakikatin özünü kavrarlar. İbn Arabi, manevi yolculukta her iki yolun da önemli olduğunu vurgular, ancak önceliği kalbi açmaya verir. Bu nedenle, simya sadece bir bilim dalı olarak değil, aynı zamanda manevi bir pratik olarak görülür. İki yolcu örneğiyle manevi yolculuktaki iki farklı yaklaşımı ortaya koyar. Bu yolculardan biri olan akılcı yolcu başlangıçta kendi aklıyla hakikati çözmeye çalışırken, sonunda taklit eden yolcunun geldiği noktaya ulaşmak için tekrar yolculuğa çıkar. Son olarak, İbn Arabi'nin tasavvuf ve simya anlayışında tevhid kavramı önemli bir yer tutar. Ona göre, tevhid sadece Allah'ın birliğine inanmak değil, aynı zamanda varlığın birliğini deneyimlemektir. Simya, bu deneyimi maddenin özünü anlayarak sağlarken, tasavvuf kalbi arındırarak sağlar. Her iki yolda, insanı kendi özüne döndürür ve Allah'ın birliğini kavramasına yardımcı olur. İbn Arabi, simyayı tevhidin bir ifadesi olarak görür. Simyasal dönüşümler, aslında evrenin ve insanın birliğini sembolize eder. İbn Arabi'ye göre tevhid sadece bir dini formül veya kavram değildir. Yaşanması ve deneyimlenmesi gereken bir hakikattir. Bu bağlamda İdris peygamber, tüm peygamberlerin ve ermişlerin getirdiği evrensel mesaj olan tevhidin bir örneğidir. İdris peygamberinin simya peygamberi olması, tevhidin insanın kendi içinde de gerçekleşen bir dönüşüm olduğunu gösterir. Özetle, İbn Arabi, tasavvufu ve simyayı birbirini tamamlayan iki yol olarak ele alır. Simya, maddenin dönüşümü yoluyla ruhun arınmasını sembolize ederken, tasavvuf kalbi arındırarak doğrudan bilgiye ulaşmayı hedefler. Her iki yolda insanı kendi özüne döndürür ve Allah'a yakınlaştırır. İbn Arabi'nin bu konudaki görüşleri, maddi ve manevi dünyanın birliğini
ve insanın kendi içindeki potansiyeli gerçekleştirmesinin önemini vurgular. Bilinen odur ki, çağımızın ünlü yazarlarından Paulo Coelho'nun çok okunan eseri Simyacı kitabı, Büyük Doğu klasiklerinden olan Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevisinde yer alan küçük bir öyküden yola çıkılarak yazılmıştır. İşte o küçük hikayeye büyük ilham veren kaynaklardan biri de, Şeyh-i Ekber Hazretlerinin eserleriydi. Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin eserlerinin büyüklüğü ve ağırlığının farkında olmakla birlikte uzmanı olmadığımız, bu eserler hakkında yorum yapmaktan edeben uzak durmaktayız. Ancak bugünün anlam ve ehemmiyetine sığınarak, Şeyh-i Ekber Hazretlerinin bu eserini siz kıymetli takipçilerimizin huzuruna ve merakına sunmayı murad ettik. Videomuzu sabırla dinlediğiniz için, siz değerli takipçilerimiz ve dinleyicilerimize görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirterek ve kanalımıza abone olup takip ederek bize destek verdiğiniz için de teşekkür ederiz.